8'de Sağlık'ta şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Salih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Salih Hocam. Hoş bulduk. Bugün yine son teknoloji bir işlemle sizlerle birlikte bilgiler alacağız. Hocam, LIFU uygulaması nedir? Çok duyuyoruz ama sizden bu açıklamalı bir şekilde duymak çok daha güzel olacaktır. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi teknolojik uygulamalar artık tıbbın, özellikle güzellik sektörünün hizmetinde. Çok ciddi mühendislik harikası cihazlar kullanıyoruz ve bu da bizim başarımızı, amacımıza ulaşmamızı çok kolaylaştırıyor. LIFU aslında daha önceden de bildiğimiz bir tekniğin geliştirilmiş hali. HIFU teknolojisinin geliştirilmiş. Evet. Yine bir fokuslu ultrason kullanılıyor. Odaklanmış bir ultrason enerjisiyle, bir ses enerjisiyle cilt altında belli bir derinliğe kadar inerek toparlama yapmaya çalışıyoruz. Farkı ne dersek, daha önceki kullandığımız cihazlardaki onlar da çok başarılıydı. Yine aynı odaklanmış ses enerjisinin cilt altına gönderdiğimizde nokta 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 gönderiyorduk. Burada bir lineer çizgi halinde gönderme şansımız var. Bu da hem sonucumuzun artmasını sağlıyor, hem hastamızın acısını çok ciddi biçimde azalttı ve süreyi kısalttı. Yani ortalama bir yüz uygulaması HIFU'yla 45 dakika civarında sürerken LIFU'yla yaklaşık 20 dakika içerisinde çok daha fazla atış sayısıyla bitirmiş oluyoruz ve bu da bize pek çok açıdan kar sağlıyor. Aynı zamanda LIFU sadece yüzde değil, vücutta da uygulanabilen başlıklara sahip. Tabii bu da çok ciddi bir gelişme. Oldukça derine inen, yine toparlamada, cilt sıkılaşmasında bize katkı sağlayan vücut başlıkları var. Ve böylece biz artık odaklı ultrasonu sadece yüz ve boyunda değil, kaş kaldırmada değil, kolda, karında, bacak içlerinde her bölgede uygulama şansına sahip olmuş oluyoruz. Hocam peki etki mekanizması nasıl? Aslında bu soru sorarken daha önceki programlarımızdan hatırlıyorum. Morpheus diye altın iğnenin hani böyle iğneli radyo frekans cihazıyla bunun arasındaki farkı aslında merak ediyorum. Evet. Yani onun ne için kullanıyorsunuz, bunun ne için kullanıyorsunuz? Ne kadar güzel bir soru hocam. Çok sağ olun bu soru için. Morpheus'ta kullandığımız teknoloji radyo frekans enerjisi içeriyor ve iğneli bir uygulama. Biz iğneyle cildin belli bir derinliğine kadar seçtiğimiz alandaki soruna ve o bölgedeki bağ dokusunun kalınlığına göre seçtiğimiz alanda radyo frekans enerjisini kullanarak kontrollü bir travma ve ısıl işlemden fayda görüyoruz. Fokus ultrasonda iğne yok. Burada hiç iğne yok. Cilt yüzeyinden derine doğru inen, yelpaze şeklinde açılan o alıştığımız ses dalgaları var ya, dalga dalga açılan bir ses değil, sanki yelpazeyi kapatmış gibi iki ucunu sütun şeklinde inen bir ses var. Hiç iğne yok ve buradaki kontrollü travmayı ses dalgasının dokuya çarptığı yerde oluşturduğu travmayla sağlıyoruz. Dolayısıyla ikisi arasında yüzeysel iyileşme açısından fark var. İğneli işlemler her zaman yüzeyi de iyileştirir. Yani epidermal iyileşmeyi de sağlar. Ama biz fokus ultrasonda bir gözenek sıkılaşmasını mesela hedeflemiyoruz. Ya da bir yara sıkarını, akne sıkarını iyileştirmeyi hedeflemiyoruz. Çünkü orada iğneyle yaptığımız işlemlerde yüzeyi iyileştiriyoruz. Açtığımız her delik epidermal iyileşmeyi tetikler. Ama biz burada yüzeyde hiçbir delik açmadığımız için tamamen cilt altı iyileşmeyi hedefliyoruz. Yüzeyde cilt iyileşmesi, epidermal iyileşme değil hedefimiz. Cildin alt katmanlarında sağladığımız iyileşme sayesinde toparlanma. Toparlama yani ameliyatsız yüz germe şeklinde tabir edilmesinin sebebi bu. Hani nasıl ki cerrahi işlemlerde daha önceki programlarımızda ben de sizin anlattıklarınızdan hatırlıyorum. Cerrahiyle ne kadar düzeltirsek düzeltelim cilt kalitesini arttırmak çok mümkün olamıyor. Tabii bir miktar fayda sağlıyor. Oradaki iyileşme çabası mutlaka bir fayda sağlıyor. Aynı şey LIFU için de geçerli. LIFU'da yaptığımız işlem cilt altındaki iyileşmeyi sağlarken cilt yüzeyine de belli bir iyilik hali oluşuyor ama eğer sorun cilt yüzeyindeyse bu asla yeterli değil. Fokus ultrasonun, LIFU'nun yaptığı iş toparlama. Hocam gerçekten çok güzel anlattınız. Evet. Çok yani ilk defa anladım desem abartmış olmam. Teşekkür ederim. Anlatmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü eğer insanlara ne yaptığımızı doğru anlatamazsak, yaptığımız işlemden fayda
gördüğünü de anlayamaz. Çünkü ben bir işlem yapıyorum. Hiçbir hastam bunun ayrıntısını bilmekle yükümlü değil. Ben yükümlüyüm. Ama o tabii ki sosyal medyada görüyor, arkadaşı Evet. yaptırmış oluyor ve kafasında bir planla geliyor. Onun sorununun hangi işlemle daha iyi düzeleceğini ayırt etmek ve bunu ayrıntısıyla ona aktarabilmek benim görevim. O yüzden ben çok basit bir dille anlatmayı da öğrendim. İnanın bunu yıllar içerisinde öğrendim. Çünkü ilk çıktığımızda çok güzel terimler kullanıyoruz. Evet. Belki hastalarımızın çok hoşuna gidiyor. Böyle şahane tıbbi terimler, latinceler vesaireler ama anlamıyor. Evet, gerçekten anlamıyorduk hocam. Gerçek Hocam söyleyeyim. aslında buradaki çok önemli bir konu yani şu, bu tip teknolojileri pek çok yerde rastlıyoruz. Evet. Fakat o teknolojiden bahsediliyor ama kıyaslama çok mühim bir şey. Ancak bu tecrübeli ve her ikisini de kullanan, bilen birisinin yapabileceği bir Kesinlikle. konu. Bir de bilgili. Bilmek Bilgili, lazım. Yani bir cihaz veyahut da pek çok şey çıkıyor ve önümüze geliyor hocam. Tabii. Sizinle geliyor. Tabii. Cihaz geliyor, ürün geliyor, teknik geliyor ve biz bunları birebir alıp kullanmıyoruz. Neden? Çünkü hekimlik bilgisiyle bize söylenenin insan fizyolojisinin iyileşmesiyle örtüşüp örtüşmediğine bakmak gerekiyor. Önce biz orada bir ayrıma başlıyoruz. Ve cihazın teknolojisini ya da ürünün çalışma prensibini öğrendikten sonra bildiğimiz insan iyileşme fizyolojisiyle üst üste getirip meç ettiğimizde eğer bu birbiriyle örtüşüyorsa ben o yöntemi kullanıyorum açıkçası. Yoksa istediği kadar popüler olsun. Bir yıl sonra herkes Allah kahretsin deyip bırakır onu. Evet. Bu iş böyledir. Çünkü Evet. örtüşmüyorsa gerçekler Kesinlikle. birbiriyle popülarite artık Evet. günümüzde çok kolay Çok sağlanan cihaz bir şey. var, çok cihaz çöplüğü var hocam. Ama o cihazı kullanan kişi çok önemli. Yapan doğru hekim, evet doğru cihaz olabilir ama doğru hekimin yapması çok daha önemli. Çok daha güzel sonuçlara varabilmek için. Hekimler genelde bilgilerini de kullanarak ilerlediklerinde, popülariteye kendilerini kaptırmadıklarında açıkçası sonuç almamaları çok zor olur. Tabii ki şunu bilmek gerekir. Her hastada sonuçlar aynı derecede olacak. Bu mümkün değil. Her hasta kendi bünyesine uygun şekilde yaşam koşullarına, yaşına veyahut da yıpranmışlık derecesine göre değişken sonuçlar verecektir. Bunları da mutlaka açıklamak lazım. Bu her uygulamada böyledir. LIFO'da da bunun etkisini göz ardı edemeyiz ama LIFO temel olarak çok uzun yıllardır kullandığımız, bildiğimiz bir sistem. Sadece bunun daha gelişmiş hali, daha iyi sonuç aldığımız, daha hızlı uyguladığımız, daha acısız bir işlem yaptığımız, aynı zamanda da vücutta kullanabildiğimiz başlıkları olan teknolojik bir harika. Salih hocam, peki bu LIFO uygulamasını kaç yaş aralıklarına yapıyoruz? LIFO uygulamasını çoğunlukla yüz sarkması olarak düşündüğünüzde belli bir yaşa kadar zaten çok karşılaştığımız bir sorun değil. Ama eğer yanak genişliğinden şikayet ediyorsa, biraz yağlı bir dokusu varsa, LIFO'yu birkaç tabaka halinde uyguladığımız için o bağ veya dokusunu iyileşen dokular arasında sıkıştırarak ince gösterdiği için, bakın yağ hücresini patlatmaktan, öldürmekten, yok etmekten bahsetmiyorum. Sadece iki cilt tabakası arasında sıkışan dokular yüzü daha ince gösterebildiği için genç hastalarda da uyguladığımız bir yöntem. Daha ince bir yüz, daha V bir yüz elde edebilmek için. Ama sarkmalar elbette ki belli bir yaştan sonra daha çok ortaya çıktığı için belli bir yaş grubunda da bazen ilk tercihim. Yani belli bir yaş grubu için hakikaten benim ilk tercihim LIFO. Önce bir toparlayalım. Orada cildin kalitesini artıracak diğer uygulamalarla destekleyelim ve sonuçlarımızı alalım diye bakıyorum hadiseye. Peki kaç seans ve seans aralıkları ne kadardır? LIFO tek seans bir uygulama. LIFO'yu tek seans yapıyoruz çünkü son derece derinde iyileşmesini görebilmek için zamana ihtiyacımız var zaten. Ki bu yaklaşık 3 ay. Ben 3 aydan önce hiçbir hastamı LIFO anlamında kontrol etmiyorum. Kontrol seansı 3. aydadır. 4. 5. ayda da gelebilir, fark etmez. Sonucu artarak gelecektir çünkü. Ve ondan sonraki uygulama tabii ki yaşa göre değişiyor. Orta yaş üzeri hastalarımızda bir yıl, 1,5 yıl sonra bir seans gerekirken daha genç hastalarımızda bu süre 3 yıla 4 yıla kadar uzayabiliyor. Vücut bölgesinde de yine aynı şekilde çok sarkmış, gevşek bir dokuysa eğer
Tabii ki bir sonraki seansını 1-1,5 yıl ama iyi bir dokuyu daha iyi hale getirmişsek 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sonra tekrar düşünülebilir. Hocam Morpheus gibi dediği gibi hocamın Morpheus gibi iğneli bir işlem değil. Ama dediğiniz gibi dokunmalı bir işlem ve bu acılı mı? Yani Morpheus'ta biraz iğne varmış gibi insanlara yine Evet. açıkladınız çok güzel bir şekilde Evet. ama burada bunda bir acı var mı? HIFU'ya göre, eski sisteme göre, eski sistem biraz daha ağrılıydı. Eğer HIFU yaptırmış izleyenlerimiz varsa anımsayacaklardır. Özellikle belli bölgelerde ne olursa olsun sesin yarattığı o etkiyi hissederler. Burada gerçekten neredeyse ağrı yok. Benim dediğim gibi fokus ultrasonu çok yoğun kullandığım, çok sevdiğim ve güvendiğim bir sistem olduğu için hastalarım arada kıyası çok güzel yapıyorlar. Yıllar önce HIFU yapmışız ve LIFU'ya gelmiş aradan geçen zaman sonrasında. Korkarak geliyor canım acır mı diye ve kalkıyor böyle çok mutlu. Ah, çok güzel. Keşke çağırırsanız ben bunu her hafta yaptırırım. Yok hayır. O her hafta yapılacak bir işlem değil. Çok derin bir işlem. Yüz Evet. için 4,5 milimetreye kadar inen bir uygulamadan bahsediyoruz ki oldukça ciddi bir derinlik bu. İyileşmesi, sonuçlarını göstermesi 3 ay. 3 ay bekliyoruz. 3 ay sonra bir kontrolümüzü yapıyoruz. Gerek olursa ufak tefek bir çalışma ile süreci bitiriyoruz. Vücutta da mı aynı hocam? Evet. Bölgeye göre tek bir çalışma ve Evet. sonra yine bir 3 ay ya da bir sene sonra mı yapılabiliyor? Kesinlikle. 3 aydan önce kontrol yapmıyorum. Kontrolde de tüm sahayı gezmiyoruz. Çünkü bizim orada değdiğimiz tabaka minik minik kontrollü bir travma yaratıyoruz. Eğer bu kadar güçlü bir travmayı tüm dokuya yayarsak ve arttırırsak iyileşme değil, kötüleşme elde ederiz. Çünkü iyileşme gücünü elinden alırız bu sefer. Bir şeyi çok travmatize ederseniz iyileşemez ki. Haklısınız, evet. Dokuya saygı çok önemli. Yani çünkü kendi kendine iyileşiyor. Kendi kendine o güce saygı duymamız lazım ve onu bu konuda motive etmemiz lazım. Yaptığımız tüm işlemler aslında bedenimizin gücünden faydalanıyor. Cerrahi branşlar bizden çok daha farklı çalışıyor. Biz tamamen beden gücünden, kişinin kendi gücünden, iyileşme potansiyelinden faydalanıyoruz. Onu motive ediyoruz. Kullanacağı besinleri, materyalleri, peptitleri, şunları bunları gerekirse veriyoruz bir şekilde ve onu bozamayız. Evet, Onu aynen daha çok hocam. travmatize edemeyiz, köstekleyemeyiz. Destek olmamız gerekir. Bazen kişiler şöyle düşünüyor. Dışarıdan bakınca belki de öyle görünüyor. Ne kadar çok, o kadar iyi. Yok hayır. Öyle bir Her şey. şey de değişir. Aynen. Öyle bir şey. Vallahi çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Yine son teknoloji bir işlemle bizi tanıştırmış oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum davetinize. Bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'iydi. Bize vermiş olduğu teknolojik güzelleşme uygulamaları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.